Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Yaz aylarının iyice gelmesiyle birlikte yorumlarda gelecek sevgili nasıl olabilir? Müstakbel partner nasıl birisi olabilir? Yani next partner dediğimiz kişi kim olabilir? Biraz bununla ilgili yorumlar gelmeye başladı. Şu sıralar bilmeyenler için yorumları dikkate alarak çektiğim videoları. Özellikle yayın kısmında paylaştığım bir gönderi var. Onun altında genelde yorumlar toplandı. Tabii ki video altlarında gelen yorumları da dikkate alıyorum. Hani sizlere de böyle sıkmadan, bunaltmadan, peş peşe aynı konular olmayacak şekilde yorumları böyle sırasıyla yapmaya gayret ediyorum. Bugün dediğim gibi konumuz müstakbel sevgiliniz, gelecek partneriniz nasıl birisi olabilir? Tabii ki başlamadan önce şöyle minik bir uyarı. Önceki bu tarz videolarda gelen yorumlara istinaden gelecek sevgili, müstakbel, işte sevgili, partner dediğimizde geçmişten birisi yansıyabilir mi diye soranlar için evet yansıyabilir. Özellikle de şu an siz hala çok böyle yoğun bir şekilde işte önceden beğendiğiniz birine, önceden flört ettiğiniz birine ya da önceden ilişki yaşadığınız ve ayrıldığınız birine düşünüyorsanız tabii ki onun çıkması çok kuvvetle muhtemel. Çünkü oraya yoğunlaşmışsınız ve ne kadar hayır o benim işte umurumda değil denilse de bazen önünüze bir fırsat geçse ya da işte şartlar belki el verse yine siz belki de o insanla olmayı seçeceğiniz için orada o insan yansıyabilir arkadaşlar. O yüzden mesela aklınızda biri varsa ve onunla ilgili çok fazla yoğunlaşarak işte başka açılımlar dinlediyseniz şu an mesela çok tavsiye etmem bu açılımı dinlemenizi. Bir iki gün sonra gelin dinleyin. Olur mu? Hani zihniniz daha böyle temiz, rahat, ferah olsun. Özellikle hani ben kanalda çektiğim bu kolektif açılımları, genel açılımları birazcık daha böyle eğlenmeniz, motive olmanız, güzel, hoş zaman geçirmeniz için çekiyorum. O yüzden siz de mümkün mertebe böyle kendinizi rahatlatarak daha güzel, ferah bir enerjiyle gelmeye çalışırsanız daha güzel seçimler yapabilirsiniz destelerde. Böyle. Tabii ki yepyeni insanlar da görebiliriz. Yepyeni insanlar da çıkabilir. Tarot ihtimaller serisi. Neticede gelecek öngörülerin hepsi zaten ihtimaller serisi. Şimdi bugün 3 açılımımız var. Şöyle güzel minik hoş bir lambamız var konuğumuz olarak. Yine güzel çiçeklerimiz var. Bunların böyle güzel enerjileri de size geçsin. 3 destemiz var arkadaşlar. Birlikte hazırlayacağız. Bunları yeni aldığım kanalda böyle deste seçebilmeniz için yeni böyle çok tatlı, hoş şeyler aldım. Cam aksesuarlar aldım. Hatta eşimle birlikte seçtik ve bayağı bu tarz eşyalar aldık. Çok tatlı. Tam desteleri tanıtıyordum. Özellikle de ben bu balığı o kadar beğenerek almıştım ki size anlatırken elimden düştü ve masada kırıldı. Orayı keseceğim. O yüzden orayı editleyip yükleyeceğim. Birinci destemiz arkadaşlar. Bu balığımız olacak. Kırmızı balık. Ve destesi de bu destemiz olacak. Şöyle göstereyim. Zaten çok eski bir deste. Hepinizin tanıdığı. Şu şekilde kartları olan. Şöyle yapalım. Arkada da kedim uyuyor. Ara ara böyle homurtu sesleri gelebilir. Israrla burada uyumak istedi. Ben de iyi dedim. İkinci destemiz böyle bir, Allah'ım bunu da kırmayayım ne olur. Yeşil, böyle içinde yansıması yeşil rengi olan çok tatlı bir ördeğimizin, bir kuşumuzun olduğu destemiz olacak. Şöyle yapayım. Böyle. Bu destemiz olacak. Şöyle daha iyi görürsünüz. Üçüncü destemizde böyle bir mavi, içinde böyle lacivert rengi yansımaları olan bir filimiz olacak. Destemiz bu deste olacak. İçindeki görseller de böyle. Ben kullandığım bütün destelerin isimlerini açıklama kısmına bırakıyor olacağım arkadaşlar. Merak edenler oraya bakabilirler. Açılımda unutuyorum bazen çünkü isimlerini söylemeyi. Evet.
Destenizi seçmeden önce gözlerinizi kapatın, biraz böyle nefes alıp verin, böyle zihninizi birazcık rahatlatın. Yüksek benliğinize sorun, çünkü mesajlar aslında kendi yüksek benliğinizden geliyor. Benim en yakın süreçte ilişki yaşayacağım, sevgilim olacak olan kişi kim, nasıl birisi olarak sorabilirsiniz. Sonra gözlerinizi açın ve sizi böyle en çok davet eden, evet bende, cevabın bende diyen desteği seçin ve izlemeye başlayın. Durdurup istediğiniz kadar zaman ayırabilirsiniz burada. Ben ilk destemizle başlayacağım şimdi yoruma. Yeniden merhabalar. İlk destemizi, yani kırmızı balığımızı seçen arkadaşlar, şöyle yapalım. Maalesef yüzgecini size desteği tanıtırken kırdım, masaya düşürüp. Hadi bakalım. Siz de benimle birlikte niyet alabilirsiniz isterseniz. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Aşk hayatınızda en yakın süreçte sevgili olacak olduğunuz kişi, yani müstakbel sevgiliniz, next partneriniz kim olacak? Nasıl bir kişiliği olacak? Birinci deste sahiplerinin en yakın süreçte sevgili olacakları kişi nasıl birisi olacak? Kılıç ası, kılıç onlusu, kılıç dokuzusu, kılıç prensi, kupa ikilisi, kupa altılısı, kılıç altılısı. Hani kimsin sen demek istiyorum buradaki kişiye. Çok fazla, yani daha doğrusu şöyle ikiye böldü elementleri. Çoğunluğu hava enerjisi, geri kalanı da su enerjisi olarak görünüyor arkadaşlar. Yani zaten bu arada tanıdığınız birisi tabii ki olabilir. Herkes yeni tanışmak zorunda değil neticede. Ben mümkün mertebe nasıl birisi olabilir, hani size böyle bir portre çizmeye çalışacağım. Sözlü olarak tabii ki. Eğer kafanızda şöyle biri, aslında evet onu tanıyorum dediğiniz birisi varsa o kişi olabilir elbette. Sevgili olacağınız kişi en yakın süreçte nasıl birisi? Memory. Ve burada bir kupa altınımız var arkadaşlar. Demek ki siz ya bu insana dair bir takım hatıralara sahipsiniz, hani belki de tanıyorsunuz, ya da bu insan tabii kendi içinde çok böyle hafızası iyi bir insan olabilir elbette. Birinci desteği seçen arkadaşlar. Sevgili olacağınız kişi, en yakın süreçte sevgili olacağınız kişi nasıl birisi? Şair, ilişkiler ve incinebilirlik. O halde şunu anlıyorum. Yani bu insan bir şekilde çok fazla zaten hava enerjisiyle gelmişti. Yazmaktan, çizmekten, anlatmaktan, kendini anlatmaktan, kendini ifade etmekten çok 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 iyi anlayan bir insan. Kelimeleri çok ustaca kullanabilen birisi. Yazmayı, okumayı, araştırmayı da seven birisi ve çok zeki bir insan. Hani zekasıyla çok dikkat çeken bir insan olabilir haliyle. Birinci desteği seçenlerin en yakın süreçte sevgili olacağı kişi nasıl birisi? Sabotajcı. Benliğinizin güçlenmesi ve bunun hayatınızda yapacağı değişiklikler konusundaki korkunun altını çizer. Kartın olumlu niteliği. Gölge yönü neymiş?
kendine karşı yıkıcı davranışları veya başkalarını baltalama isteğini teşvik eder. Burada gördüğüm kadarıyla bu insan biraz kendi hayatındaki değişimlerden korkuyor ama bir şekilde de o değişimleri yapmak zorunda kalıyor. Hani böyle bazen ilerlemekten korktuğumuz için, işte başarılı olmanın çünkü getirdiği bir yük vardır ya, hep o başarıyı devam ettirmen gerekir ve bir kez insan içine çıktığında, göz önünde olduğunda, artık bilindiğinde çok daha fazla sorumluluğun olur ve bu çoğu insana da ağır gelir açıkçası. Bazen derler ya böyle şöhretin bedeli. Öyle büyük bir şöhret, büyük bir ün değil tabii ki burada kastedilen, ama öyle de olabilirdi elbette. Ama her insan aslında kendi hayatında bir defa bir yükseliş yakaladıktan, bir başarı yakaladıktan sonra biraz hani nasıl olacak, nasıl ilerleyecek korkması. Bu yüzden de kendi bindiği aslında dalı kesmesi, burada kendi bindiği balonu patlatan birini görüyoruz. Ve balonları da gördüğüm gibi aklıma böyle Nevşehir, Aksaray, Niğde, oralar geldi. Özellikle hani Kapadokya'da biz daha çok bildiğimiz için uçan hava balonlarını. Tabii uçan hava balonları farklı şekillerde de önemli olabilir. Herhangi bir olduğu hani başka ülkeler, başka şehirlerde olabilir tabii ki, ama doğrudan açıkçası böyle o Kapadokya bölgesi ve oranın çevresi, o İç Anadolu'daki küçük küçük böyle şehirlerimiz aklıma geliyor. Peki. Şimdi hani bunlar önemli olabilir tabii ki. Bunlar sadece böyle aklıma geliyor diye söylemiyorum. Bu kişiyle ilgili önemli yerler, önemli şehirler olabilir, memleketi olabilir, eğitim aldığı yerler olabilir gibi de böyle düşünebilirsiniz. Tabii ki herkese uyacak diye bir şey yok ama bazıları için diyebiliriz. Şimdi bir kılıç asıyla açtık. Yanında bir kılıç oğlusu, kılıç dokuzusu, kılıç prensi, kılıç altılısı, 5 adet kılıç kartımız var arkadaşlar. Ve şöyle baktığımda ikizler gelmiş, kova gelmiş. Doğrudan terazi gösteren bir kartımız yok. Ama zaten kılıç prensi ve kılıç ası, hani aslar ve prensler o elementin saf halini gösterdiği için o elementteki bütün burçları bizim için anlatabilir. Haliyle hani biz bu insanda ikizler, terazi, kova etkileri görebiliriz belki de. Ve burada da kupa ikilisi ve kupa altılısı ile yengeç ve akrep etkilerini görüyoruz. Tabii ki bu kişi bu burçlardan anlamına gelmiyor. Bu burçların karakter özelliklerini düşünün. Hepimiz böyle o 12 burçtan parçalar taşıyoruz. Bazısından daha fazla, bazısından daha az. Haliyle ama bu insanı biz daha çok böyle hava ve su görebiliriz. Bu da tabii ilginç ve birazcık tezat da bir birleşim açıkçası. Çok enteresan. Çok şunu anlıyorum. Bu insan hem çok kendi kafasında hem de çok kendi dünyasında. Kendi iç o duygu dünyasında, sürekli kafasının içinde, sürekli bir şey düşünüyor, sürekli bir şey tasarlıyor, belki sürekli bir şeyler yazıyor, bir şeyler kaleme alıyor ve sürekli belki de bir şeyler okuyor. Biz hani zaten hani şu kombinasyonla birlikte çok fazla okuyan, okuduğu şeylerin içerisinde kaybolan, kurgu dünyasını çok seven, illaki kurguyu sevmek zorunda değil tabii ki. Hani burada bazı zaten kartlarla birlikte daha akademik çalışmaları da sevebilir. Daha işte inceleme kitapları okuyayım, araştırma kitapları okuyayım, kendi başıma bir takım araştırmalara gireyim işte, ya da akademik hayatımda mesela devam edeyim, akademik bir hayatım olsun. Bunları isteyen bir insanda pekala olabilir. Ancak şunu görüyorum ilk bakışta, evet çok zeki bir insan, tamam işte kılıç ası, kılıç prensi, her konuya, her duruma bir şekilde çözüm buluyor, çözüm üretiyor. Yani dikkat ederseniz böyle zihni bir sarmal gibi. Şöyle bakın. Burada böyle formüller görüyoruz. Görüyor musunuz? Matematik formülleri, kimya formülleri, fizik formülleri ve zihne dediğim gibi bir sarmal gibi ve çok katmanlı. Haliyle bu insanla girilecek olan herhangi bir diyalog, herhangi bir sohbet saatlerce sürebilir gerçekten. Çünkü kendi zihninde o kadar her şeyi daha öncesinde böyle düşünmüş, tasarlamış ki bunları anlatacaktır ve çok rahat bir şekilde de anlatacaktır. Tabii ki canı isterse hani konuşacak konu bulmak konusunda zorlanacak bir insan değil açıkçası. Bunu söyleyebiliriz. Zaten hemen altında da bir kılıç prensi görüyoruz. Haliyle çok aslında meraklı da bir insan. Bakar mısınız? Kız hem çözüm bulmuş. Şurada bir açıklık var. Dikkat edin. Kılıcını koymuş. Ve bu kılıcın üzerinde çıplak ayakla yürüyor. Bu ne demek? Çok aslında dikkatli ve tedbirli bir insan aynı zamanda. Bazı insanlar için deriz de böyle onun kafasında 40 tane tilki var.
kırkınında kuyruğu böyle birbirine değmeden dolaşabiliyor. Yani zekayı anlatan bir şey tabii ki bu. Haliyle biz burada farklı durumlara farklı çözümler getiren ve bunları çok ustalıkla yapan, belki başka birisi yapsa hani o kadar ustaca yapamayacakken, belki başına sıkıntılar, işler açacakken bu insan bunları çok rahatlıkla yapıyor olabilir. Çünkü her şeyi belki de okumuş, görmüş, geçirmiş. Şurada bakın hafıza kartımız var, bir memory kartımız var. Burada bakın bu arada kartın burcu aslanmış. Burada hiç biz ateş etkisi almadık ama belki böyle bir aslan etkisi de olabilir minik. Hafıza kartını dediğim gibi görüyoruz. Haliyle bir şeyleri okumuş. Ya kendisi çok fazla bu hayatta tecrübe edinmiş ya da kendisi edinemediyse bile bunun en kestirme yolu nedir? Edinen başka insanları okumak. Haliyle belki çok fazla burada biyografi okumayı seven, otobiyografi ya da işte biyografi okumayı seven, tarih okumayı seven, başka insanların hatıralarını, bir durumun hafızasını anlamayı içeren okumalar yapmayı seven bir insan olabilir. Ve dediğim gibi çok zeki, sürekli böyle çözüm üretiyor. Bunu da gördüğümde aklıma tabii ki daha böyle elektrik, mühendislik, daha teknik konular da geliyor açıkçası. Haliyle burada böyle mühendisler görebiliriz, mimarlar görebiliriz, yazı çizi işleri çok fazla çünkü. Ama tabii ki edebiyatçılar, tarihçiler de görebiliriz. Ve devam ettiğimizde dediğim gibi kılıç onlusu, kılıç dokuzusu, kılıç altısı, yani şurası çok böyle şey, nasıl desem, şöyle ifade edeyim. Kılıç onlusunda artık böyle her şeyin, yaşayabilecek olduğu her şeyin böyle en kötüsünü yaşamış ve bu yüzden aslında artık özgürleşmiş bir insan vardır. Çünkü zaten en kötüsünü yaşamış. Daha ne yaşayabilir ki? Haliyle kendi hayatında çok büyük kayıplar vermiş bir insan olabilir. Çok derin acılar yaşamış bir insan olabilir. Ama kayıp dediğimde aklınıza gerçekten böyle çok basit şeyler gelmesin. Yani burada çok şimdi adlandırmak istemiyorum ama gerçekten ciddi kayıplar vermek. Ne bileyim işte bir işte iflas etmek, aldatılmak, çok belki ciddi bir ilişkide yarı yolda bırakılmak, belki gerçekten işte bir ilişkide boşanmak zorunda kalmak ya da sevdiği insanları kaybetmek. Fiziksel olarak kaybetmek tabii ki, sadece duygusal olarak değil. Anneyi kaybetmek, babayı kaybetmek, belki çok sevdiği bir dostunu kaybetmek, belki çok çok sevdiği bir bakın evcil hayvanı kaybetmek gibi gibi. Hani gerçekten yaşamış ve ilerisi için de belki bu yüzden çok fazla kaygı yaşayan, sürekli dedim ya kafasında çünkü bu insan. Zihninde ve duygularında, sürekli zihninde ve duygularında. Bu yüzden de bazen belki hani gündelik hayata ayak uydurmak da zorlaşıyor olabilir. Hani böyle bazı insanlar vardır, her yere geç kalır, saatin kaç olduğunu fark etmez, günleri bilmez, fark etmez. Ve insanlar da şaşırır, ya bu kadar zeki bir insan günleri mi bilmiyor? Ama öyle bir şey değil işte. Günleri bilmek, ne bileyim günleri takip etmek. Bunlar çok farklı pratikler. Hepsi birbirinden farklı şeyler. Haliyle burada biraz böyle bir etki görüyorum. Hayatta belki her olaya hani en kötü ihtimali, en kötü senaryoyu hesaplayarak yaklaşan birisi olabilir. Ve bu yüzden hani ya kafasının içerisinde ya da böyle geçmişte yaşadığı için de maalesef biraz anı yaşamak konusunda sıkıntı çekiyor olabilir bu insan. Kaldı ki bu desteğe başlamadan önce hatırlarsanız ne demiştim? Maalesef düşürdüm ve bakın burası kırıldı. Demeyeyim demiştim bunu ama yani balığımız birazcık gazi oldu maalesef. Bir yara aldı. Hani sanki tıpkı buradaki bu kişi gibi, hani sizin bu next partneriniz gibi yara almış yani. Yara almış bir insan. Ve bu yüzden belki bir şeylerden hep böyle vazgeçmek zorunda kalmış olabilir. Alıp başına gitmek zorunda kalmış olabilir. Hani bazı mekanlar vardır ya, orada işte sevdiklerin özel anıların vardır. Bunlardan bazen kaçmak için şehir veya ülke değiştirmiş bir insan olabilir. Ama belli ki elinden geldiğince de bir şeyler için çabalamış. Son raddeye kadar çabalamış. Artık belki de elinden bir şey gelmediği noktada da gitmek zorunda kalmış. Çünkü kılıç altısı budur. Yani elinden geleni yaparsın, artık yapacağın bir şey olmadığı için gitmek zorunda kalırsın. Ve şu şekilde yine devam ettiğimizde kupa ikilisi ve kupa altılısı. Sevmeyi bilen bir insan.
Hani sevmeyi bilmeyen insan olur mu diyebilirsiniz. Oluyor arkadaşlar maalesef. Hayatında hiçbir şeyi gerçekten sevememiş insanlar olabiliyor. Haliyle sevgi bir pratik ister. Bir şeyleri yapabilmek, bir şeyleri sevebilmek, daha önce de bir şeyleri sevebilmiş olmayı ister. Haliyle bu insan ama özellikle böyle hayvanlarla çok yakın bir bağı olabilir. Gördüğünüz üzere buradaki kupa altlısı çok güzel resmedilmiş. Belki çocuklarla da çok yakın bir bağı olabilir. Burada adamla köpeğin aslında çocukluklarını görüyoruz. Birlikte büyümüşler bakın. Kendi geçmişleri. Çünkü kupa altılısı bir nostalji kartı. Geçmişi hatırlama kartı. Ve burada da bir kupa ikilisi alıyoruz. Eller kavuşmuş, eller birleşmiş. Haliyle insanlarla empati kurabilen ve hani demiştim ya bir şeyleri kendi tecrübe etmiş olmasa bile kendi etmişçesine anlayabilen bir insan. Çünkü bunun hakkında belli ki çok okumuş, belki çok fazla işte film izlemiş, çok fazla araştırma yapmış. Haliyle burada ben insan psikolojisinden de anlayan bir insan görüyorum. Haliyle psikoloji okumayı da seven bir insan olabilir tabii ki. Ve zaten bakın burada aldığımız kartımız neydi? Şair, ilişkiler ve incenebilirlik. Birini sevdiğinde, bu kim olursa olsun bu arada, sadece sevgili ve eş olarak düşünmeyin. Bir arkadaşı sevmek, bir kediyi sevmek, bir köpeği sevmek, kendi ailesinden birini sevmek, belki bir iş arkadaşını hani sevmek. Kimle hani burada severse sevsin, insanlarla ya da işte canlılarla ilişkiye girdiğinde kalbini sonuna kadar açabilen bir insan. Hani şeyle başlıyor olabilir, tam bir krediyle başlayıp incine incine belki zamanla o kredi düşüyor olabilir ve zaten onun nihayetinde de tamam artık hani bu noktada yapacak bir şey yok deyip gidiyor olabilir, uzaklaşıyor olabilir. Ama dediğim gibi sevmeyi bilen bir insan. Fakat sevmek aynı zamanda hani o kalbini açmak incinmeyi de getirdiği için çok da dediğim gibi incinebilen, çok da yara alabilen bir insan. Ve belli ki gerçekten bu insan bir şeyler yaşamış. Ve belki bu yüzden bu arada hani şu süreçte kendini de sabote eden bir insan olabilir. Çünkü biz şu an bu insanın nasıl birisi olduğuna bakıyoruz. Belki de kendini sabote ediyordur. Yeniden sevmek, yeniden insanlara şans vermek konusunda. Çünkü hatıralar, anılar, geçmişte yaşanan bu incinme durumları belli ki çok da peşini bırakmamış bu insanın. Ve daha birazcık daha daraltayım, özel bir yorum olsun. Belki aranızda hani bu insanı halihazırda tanıyanlar vardır. Burada sürekli benzer zaman dilimleri gelmiş arkadaşlar. Kılıçlar haftaları, kupalarda ayları gösteriyor bize. Haliyle hep dikkat edin, işte 6 hafta, 9 hafta, 10 hafta, 1 hafta, 2 ay, 6 ay gibi hep böyle 2 ay ile 6 ay arasındaki bir süreç çok vurgulanıyor. Belki hani biz bu açılımı yaparken de bu insan 2 ve 6 aylık süreçleri aslında çok zor geçirmiş olabilir kendi hayatında. Kupa ikilisinde de bu arada şey anlamı çok vardır. Hani ayrı kalan iki insanın bir araya gelip o kupaları değiş tokuş ediyorlar ya, yaşadıklarını o süreçte karşısındakiyle paylaşması. Çok ilginç, dediğim gibi hafıza konusu çok gelmiş burada. Bir şekilde hatıraya, anıya önem veren biri. Bu çok bireysel olabilir, toplumsal olabilir. Bireysel yönünde işte bu günlük tutmak, kendi anılarını kaydetmek, ne bileyim her eşyanın bir kıymetinin olması, sevdiği insanlardan bir şeyler saklamak, ne bileyim işte kitaplara notlar almak, bu şekilde olabilir mesela. Hani kitapları ve defterleri bu insan için mesela çok kıymetli. Yolculuk yapmak, yolculuk yaparken bir takım anılarla gitmek, bazı mekanların çok böyle net anılarının olması bu insan için. Bunun gibi konular var. Kendi de belki hani böyle şiir yazan, öykü yazan bir insan olabilir. Roman demedim. Dikkat ederseniz roman yazmak zor bir iş. Gerçekten yazarlık ister, maharet ister. Ama biraz hani susuz bir çölde yolunu arayan bir insan olmak durumunda da kalmış ama bir şeyden gerçekten çok aslında özgürleşmiş. Geçmişte bu çok üzüldüğü bir konu olmuş. Ama yani
sizinle o tanıştığı noktada, artık hani onu tanıyacağınız noktada, iyi ki de o kaybı yaşamışım, iyi ki de o süreç benim işim bitmiş, iyi ki ben oradan uzaklaşmışım diyebilir mesela. Bakıyorum buraya ekleyeceğim başka bir şey var mı diye. Sanki yok. Şimdi nasıl, ne şekilde tanışabilirsiniz bu insanla? Buna dair böyle tamamen tanışmak üzerine bir deste var elimde. En az 3 farklı kart almayı düşünüyorum. Hepsinde farklı şeyler var. Şey gibi düşünebilirsiniz. Kendinize en yakın geleni mesela alabilirsiniz. Çünkü hepsi birbirinden farklı. Birinde çünkü işte mesela bir eğitimden bahsediyor. Diğerinde işte bir işte mesela köpek parkından bahsediyor. Diğerinde başka bir şeyden bahsediyor. 3 ihtimalde tabii ki olabilir. Ama genel bir açılım zaten böyle kendi günlük hayatınıza, kendi hayat öykünüze en yakın mesela ihtimal dediğim gibi bence alın. Ne şekilde tanışabilirsiniz bu kişiyle? Ama dediğim gibi sevmeyi gerçekten bilen bir insan. Ve bu arada şey de zannetmeyin böyle acıları ve travmaları yüzünden, ki travma demek çok istemiyorum açıkçası. Kayıplar var ama travma dediğimde insanlar çünkü şey anlayabiliyor. İşte çok böyle şey geldi falan gibi, böyle kendini büyütmemiş bir insan gibi anlaşılabiliyor bazen. Halbuki öyle bir şey değil yani travma dediğimiz, ama yani bu insan kendini büyütebilmiş, onu söyleyeyim. Karşımızda yani olgun bir karakter var. Hatalardan ders almış bir insan var. Haliyle böyle aklınıza işte pışpışlanacak, hani yaralı gelip işte sizin rehabilite edeceğiniz birisi de gelmesin. Ya tabii ki dediğim gibi sıkıntıları, acıları olmuş ama bunların da bilincinde, bunları da aşabilmiş bir insan. Aşmış bir insan çünkü. Dikkat edin, aşmış bir insan. Tamam çok kaygı yaşıyor olabilir ama kötü bir insan değil ya da böyle acılarını bahane edip de insanlara kötü davranan birisi değil. Çünkü ne dedim, bu insan sevmeyi biliyor. Birini tanımadan onun derdini dinleyebilmeyi, onun derdine ortak olabilmeyi biliyor. Belli ki dediğim gibi çok fazla burada kitap okunmuş. Çünkü o empati kurabiliyor, hayal gücü gelişmiş. Tanımadığı insanlarla, 100 sene önceki, 500 sene önceki insanlarla diyalog kurabiliyor zihninde. O yüzden bu yani gelişimini tamamlamış bir insan belli ki. Burada da demiştim ya, yengeç ve akrebe aldık. Balık yoktu. Balık var aslında. Belki o yüzden balık burçları da olabilir. Balığımız var çünkü. Peki bu müstakbel sevgili, bu müstakbel partneriniz ile bu geldi, bu gelsin peki. Nasıl, nerede tanışabilirsiniz? Ben yine de 3 kartımı seçeceğim ama. Ve son bir tane. Ay çok ilginç. Deste altı da şuna çok benziyor. Şimdi anlatacağım, bir saniye bakalım. Yerel markette ya da böyle bir fuarda, hani böyle fuarlar olur, panayırlar olur, ne bileyim yöresel günler gelir ya, yerel markette diyor aslında, yani yerel pazar çünkü burada market dediği. Böyle işte el işi tezgahı geziyorsunuz. Orada belki işte biriyle tanışıyorsunuz. Ben de bunu bir el işi tezgahından almıştım. Cam ürünler satan. Mesela böyle bir, bakın resmini de yakınlaştırayım. Böyle bir yerde ki bakın deste altında da bir böyle festival ya da bir parayı da ne diyoruz biz, geçit töreni değil mi? Evet, geçit töreni, merasim. Öyle bir yerde belki de böyle toplu kutlamaların olduğu, kamusal toplum kutlamaların olduğu, ne bileyim işte belki 29 Ekim'de böyle hani güzel böyle yürüyüşler oluyor, toplantılar oluyor ya, belki öyle bir yerde ya da belki işte farklı bir amaç için bir yere toplanıldığında gibi gibi. Biz mesela geçtiğimiz haftalarda şeye gittik eşimle, Şükrü Erbaş geldi Ankara'ya. Onun bir söyleşisine gittik. Kitaplarımızı imzalattık. Mesela hani o tarz bir şey de olabilir. Çünkü orada da insanlar bir araya toplandı. İşte şiirler dinlenildi, türküler söylenildi gibi mesela. Orada da böyle gençler vardı. Okuma grupları vardı. Mesela bunun gibi olabilir. Neymiş? Bir sınıf birleşmesinde. Hani böyle olur ya, mezun olduğun lisenin, mezun olduğun üniversitenin yıllar sonra pilav gününe gidersin. Burada da şeyden bahsetmiş, böyle eski bir arkadaşlığın tekrar böyle bir yeni bir
kıvılcım oluşturması. Ve dediğim gibi belki bu sizin geçmişinizden hani bir insandır. Ne bileyim, belki çocukluktan aslında tanıdığınız bir insan. İlla hani geçmiş dediğimizde aklınıza böyle eski sevgili de gelmesin. Tabii ki öyle bir şey olabilir. Karakteri benziyorsa. Ama belki gerçekten hani işte eskiden işte yıllar önce aynı mahallede yaşıyordunuz. Belki onlar taşındı. Ve sonra yıllar sonra tekrar karşılaştınız o insanla. Belki hani eski bir arkadaştı ama bir yerdeki bir olay yüzünden böyle bir elektrik doğdu belki de aranızda. Böyle bir şey olabilir. Çünkü böyle eski arkadaşlıkların ya da sizin böyle kendi geçmişinizi böyle ziyaret ettiğiniz yerlerden bahsediyor çünkü. Kendi geçmişinizi ziyaret ediyorsunuz. Yani illa dediği gibi böyle bir ne bileyim eski okuluna dönmek gibi olmak zorunda değil bu yüzden. Bir yanlış anlaşılma sebebiyle, bir yanlış alma sebebiyle ne demiş? Şöyle göstereyim, İngilizce bilenler kendilerine de bakabilirler. Hani biriyle önce birbirinizi yanlış anlarsınız. Belki tartışırsınız. Orada böyle komik de bir şey olur. Sonra özür dilerim ya, ben seni yanlış anlamışım deyip belki orada bir sohbetin doğması diyor. Olabilir. Ya belki işte geçmişten işte belki tanıdığınız bir arkadaş, belki bir yorum yaptınız birbirinize, ne bileyim Facebook'ta, Instagram'da. Önce bir tartışıldı, sonra konuşulurken belki orada bir flörtleşme doğdu o insanla. Neden olmasın? Olabilir. Bu neymiş? Hani böyle do it yourself projeler var ya, kendin yapıyorsun, işte kendi kendine bir el işi yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, ne bileyim burada işte boya badana görüyoruz. Ne demiş? Tamir ederken, inşa ederken ya da böyle bir şey üretirken, yaratırken olabilir demiş. Biriyle mesela işte o dedim ya, belki işte bir söyleşiye gittin. Hani orada tabii bir şey inşa etmiyorsun ama ortak bir amaç için oradasın. Ya da ne bileyim böyle bir seramik atölyesine gittin. Seramik yapıyorsunuz. Sen nasıl yapıyorsun? Göstersene falan, orada belki bir şey oluyor. Ve böyle bir kıvılcım doğuyor diyor. Haliyle daha görünen arkadaşlar ama o güzel. Net bir şey geldi bize burada. Kalabalıklardan bahsetti. Kalabalıklardan bahsetti doğrudan. Böyle. Aslında hani ne demiştim? Hani 3 farklı kart alacağım ve yani hepsinin hangisi uygunsa onu alın dedim. Ama uyumlu geldi. Aldığımız hani şurayı da sayarsak deste altını 5 kart da uyumlu geldi. Uyumlu geldi ve çok fazla kart var. Peki. Beğendim ama güzel gerçekten. Bir de burada kupa ikilisi, kupa altılısı gibi kartlar gördüğümüz için yaz ayları da önemli olabilir. Özellikle Temmuz belki önemli olabilir. Aklınızda olsun. Açılım böyleydi. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz, abone olursanız beni mutlu edersiniz. Ben de tekrar video çekmek için motive olabilirim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, belki seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bir de tavsiyelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi tavsiyelerinizi fırsat buldukça çekmeye çalışacağım. Böyle genelde artık tavsiyelerinizden gideceğim gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. İkinci destemizi seçen arkadaşlar. Bu tatlı yeşil ördeği seçmiştiniz. Yeşil ördek türküsü geldi şu an aklıma. Peki. Ben karıştırırken siz de benimle birlikte niyet alabilirsiniz. İkinci desteği seçen arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlar. En yakın süreçte sevgili olacağınız kişi nasıl birisi? İkinci desteği seçen arkadaşlar. En yakın süreçte sevgili olacağınız kişi nasıl birisi? Kişilik özellikleri nedir? Nasıldır? Hadi bakalım. Ölüm. Korkmayın. Öyle bir şey değil. Kule. Şeytan. Değnek sekizlisi. Kupa altılısı. Şöyle geldi, alacağım. Araba, tılsım sekizlisi. Korkmayın dedim ama diyormuşum değil mi? Ölüm, kule, şeytan garip oldu, onu söyleyeyim. Yani çok kokusu verdi. İki ihtimal var. Ya bu gerçekten
sizin artık böyle hani şey falan değil, hani şey diyemiyorum. Eskiden tanıdığınız biri gibi değil. Bayağı ilişki yaşanıp şiddetli bir şekilde belki ayrılık yaşadığınız bir insan olabilir. Ya da ikinci ihtimal, tamam, yeni tanışacağınız bir insan ama gerçekten müthiş travmatik şeyler yaşamış birisi. Olabilir. Bu da bu insanın hayatında birden fazla böyle dönüşüme götürmüş olabilir bu kişiyi. Hani her insan tabii ki hayatında kendince değişiklik yapar. Ama bu insanınki öyle görünmüyor, onu söyleyeyim. Bayağı dramatik değişimler diyeceğim ama dramatikten kastım hüzünlü anlamında değil. Büyük değişimler, büyük 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 değişimler. Ve bugün olduğu insan olabilmek için herkesten çok daha fazla emek vermiş bir insan. Bir noktada her şeyini kaybetmiş bir insan. Ay, çok tuhaf bir başlangıç oldu. Bakın, çalışıyor, çabalıyor, kendini var etmeye çalışıyor, çok sıkı çalışıyor. Hani böyle bazı hikayeler vardır ya, hiçbir şey yoktur. Böyle en dipten en zirveye gelir. Henüz zirveye gelmemiş, hayır. Zirvede değil ama iyi bir yerde. İşte bu insan öyle birisi gibi. Devam edelim bakalım. Nedir? İkinci deste sahiplerinin ilişki yaşayacağı, sevgili olacağı bu kişi nasıl birisi? Hangi kişilik özelliklerine sahip? Bir boynuzlu kartımız daha. Bakın, hem şeytan kartını da görüyoruz hem de bu çok, evet, hani şeytan kartını çağrıştırıyor bence. Çoban, shepherd, çoban. Kutlama ve aile. Evet, kart ürkütücü görünebilir ama anlamı kutlama ve aile. Devam edelim bakalım. Nasıl birisi? İkinci deste sahiplerinin ilişki yaşayacağı bu kişi nasıl birisi? Happiness, mutluluk. Ölüm kuleyle açtı. Şimdi de ponçik ponçik aile diyor, kutlama diyor, mutluluk diyor. Numarası 15, dikkat edin. Şeytan kartının numarası 15'tir. Şunu anlıyorum. Yaşadığı şeyler bu insanın mutlu olmasına engel olamamış. Ha, gerçekten tam alın şey yapsın yani. Hani böyle Hollywood'da öyle filmler çok vardır. Çok severler. Hani gerçekten böyle sıfırdan başlayan, sefalet içinde başlayan ama işte şuraya gelen, ne bileyim işte NASA'da astronot oldu, işte Ay'a gitti. Bilmem ne şirketini kurdu, işte imparatorluk kurdu kendine falan. Öyle hikayeler vardır ya. Biraz ona döndü bu iş. Şöyle yapalım. Ve bir şey diyeyim mi? Çok komik bir insan. Müthiş kara mizah yapan bir insan. Hani bazı insanlar vardır. Acılarını mizahla iyileştirirler. Bu insan öyle birisi. Yani öyle şeyler dinlersiniz, böyle dinlersiniz. İşte şu yılda şunu yaşadım, burada bu başıma girdi, şurada şöyle oldu. Vah vah yazık dersiniz. Sonra öyle bir espri yapar ki orada. Gülersiniz ve güldüğünüz için ay güldüm ama özür dilerim dersiniz. Halbuki kendisi daha çok gülüyordur. Bu öyle birisi. Yani çok iyi mizah anlayışı olan birisi. Çok iyi mizah anlayışı olan birisi. Çünkü dediğim gibi acıları, sıkıntıları, engelleri mutlu olmasına engel olamamış. Nasıl birisi bu kişi? İkinci deste sahiplerinin sevgili olacağı bu kişi nasıl birisi? Arkadaş. Güzel. Tatlı ponçik şeyler alıyoruz. İyi. Sadakat, sebat, bencil olmama. Kartımızın aydınlık yönü. Gölge nitelik neymiş? Güvene ihanet, kişisel kimliğini kaybetmek. Yok, burada öyle görünmüyor açıkçası. Aksine kendisi belki insanlara karşı güvenini geçmişte çok kaybetmiş olabilir ama yani şu an geldiği noktada dediğim gibi harıl harıl çalışan, çok işinde gücünde de bir insan var, açık konuşmak gerekirse. Burada ördeği seçmiştik ya. Yani ben bu deste için ördeği seçtim. Siz de kendinize ördek seçtiniz burada şey yapmak için. Ördek sendromunu biliyor musunuz? Araştırın.
açtırmanızı tavsiye ederim diyecektim de tam. Hani biz ördeklerin işte böyle suyun üstünde çok pürüzsüz yüzdüklerini görüyoruz. Ama halbuki altta bacakları, bu ördeğin bacakları yok. Bacakları bir uğraş halindedir. Bir makine gibi, bir motor gibi. Aynı bakın burada da böyle bir makine görüyoruz. Farkında mısınız? Çark görüyoruz. Ve biz yani yukarıdan ne kadar büyük uğraş verdiklerini görmeyiz. Aa ne güzel deriz. Böyle ördek süzülüyor. Halbuki ördek altta sürekli böyle hani pedal çevirir gibi adeta sürekli yüzmek için canhıraş bir çaba veriyor. Şimdi bu insanın hayat öyküsü bu. Dışarıdan bakıldığında kimse bu insanın bu derece işte ölüm kartıyla, kule kartıyla, şeytan kartıyla yaşamış olabileceği sıkıntıları tahmin bence edemiyor. Bu yüzden zaten çok büyük bir sürpriz. Hani nasıl ya sen mi yaşadın? Nasıl ya senin başından böyle bir şey mi geçti? Bu yüzden çok büyük bir sürpriz zaten. Ve şunu söyleyeyim, bunu da öyle herkes bilmiyor. Bu insanın bunları da konuşabilmesi, anlatabilmesi için yakın olması lazım o karşısındaki insanlar. Siz yakın olacaksınız tabii, bileceksiniz. Ama bu dışarıdan da çok böyle toplumun, sosyal çevresinin, ne bileyim işte iş arkadaşlarının bileceği bir şey değil ya da çalışanlarının bileceği bir şey değil. Çünkü burada bu tılsım sekizesi varken ve şöyle bir hayat öyküsü varken gerçekten kendi işini yapan birini görebiliriz. Bir esnaf görebiliriz, bir zanaatkar görebiliriz. Mühendisleri, mimarları görebiliriz arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, her ne iş yaparsa yapsın çok yoğun çalışan ve çok detaylı, çok detaycı çalışan, hani mükemmelliyetçi diyebileceğimiz bir insan var. Ay çok heyecanlı. Bir saniye, bir yudum içecek alacağım. Ölüm kartıyla başlayayım anlatmaya. Şimdi ölüm kartının burcu akrep. Burada da bir kupa altılımız var. Bu da akrep. Burada tabii hani bu kişinin işte burcu akrep anlamında değil. Birden fazla zaten burç görüyoruz işte. Akrebi görüyoruz, oğlağı görüyoruz, yayı görüyoruz, yengeci görüyoruz, başığı görüyoruz, bir de ikizleri görüyoruz. Geleceğim hangi kartın hangisini verdiğine. Ama özellikle dediğim gibi ölüm, kule ve kupa altılısı, bunlar bize akrebi anlatıyor. Kule neden anlatıyor? Kulenin gezegeni Mars. Bu yüzden tabii hani Koç burcunda düşünebiliriz. Doğrudan burç vermez ama gezegen verir. Koç ve akrep gelebilir aklınıza. Zaten buradaki bu kafalarda varken Koç'u da düşünebiliriz elbette. Şimdi ölüm kartı dediğimizde, akrep burcunun doğasını düşünelim dediğimizde arkadaşlar, çok gerçekten derin düşünen, hayatında çok fazla böyle dönüşüm geçirmiş, çok fazla aslında dönüm noktasından geçmiş ve böyle düzenli olarak deriz de böyle deri değiştirmiş, kılıf değiştirmiş bir insan gelebilir aklınıza. Büyük sınavlar vermek tabii ki vardır. Çünkü yanında da bir kule var. Sürekli hayatın böyle alt üst olması, tepe taklak olması ve bu insanın belki de sürekli böyle sıfırdan başlamak zorunda kalması. Ama şu var işte, bir başkası yaşasa onu atlatamayacakken belki bu insan atlatıyor. Ayırt edici unsur da bu zaten. Yerlere dökülen bir insan yok karşımızda. Bir kayıp yaşıyor, bir kayıp veriyor. Ki yani belki gerçekten bu arada çok manevi kayıplar vermiş olabilir. Ne bileyim, bir anneyi kaybetmek, babayı kaybetmek, en yakın arkadaşını kaybetmek, kardeşini kaybetmek gibi fiziksel kayıplar burada verilmiş olabilir. Birinci deste ve bu deste arasında kaldıysanız, bu arada kaldıysanız tabii ki biri de dinleyebilirsiniz. Bunu söylemişken hatırladım şu an. Evet. Dediğim gibi kayıplar vermiş ama durup kendi başına acısını çekip hani kimseye böyle şey yapmadan onu atlatabilmiş bir insan. Ama atlatmaktan kastım tabii ki onu kabullenmek, onunla helalleşmek şeklinde. Hani kimi insan vardır, kötü bir şey geldiğinde başına çevresindekilerden çıkarır hıncını. Ben kötüyüm kızım, üzerim gibi şeyler olur ya. Bu insan öyle birisi değil. Ve çok gerçekten vakarlı bir duruşla anlatabilir. Ya evet, ben de şunu yaşadım. Ne yapalım, hepimiz yaşıyoruz, insanız işte. Her şey insanlar için. Bu da geçer. Hani dedim ya, böyle bir mizahi yönü de var. Seviyor gülmeyi ve güldürmeyi. Ama diğer taraftan çok böyle
olgun, çok kabullenen, kabullenişe geçebilen, hayatı gerçekten olduğu gibi karşılayabilen bir insan. Ve çok iyi bir dost olur. Öyle çok sosyal kelebek değil açıkçası. Ama çok iyi de bir dost olur. Onu anlıyorum. Hani böyle bazı insanlar vardır. Derler ya onunla ölüme gidilir filan. Yani çok çok iyi bir asker olabilirmiş bu kişi. Belki de askerdir zaten, tabii ki bilmiyorum ama hani şey diyaloğu var burada, çünkü silah arkadaşı diyaloğu. Bilirsiniz hani silah arkadaşlığı çok önemli bir kavramdır. Burada biraz onu görüyorum. Bu yüzden diyorum hani böyle yanına en yakın dostuyla böyle sırt sırta verip böyle bir cephede savaşabilecek o derece hani güvenilir bir yerden geliyor. Değnek sekizisinde de bir postacı kız görüyoruz mesela. Haliyle yani üniformalı bir işte bu arada gerçekten çalışıyor olabilir. Burada peki şeytan kartı ne yapıyor? Bu insana güvenilmez yapmıyor mu derseniz. Yapmıyor arkadaşlar. Şu yüzden yapmıyor. Devamında getirdiği kartları güvensizlik içermiyor. Ya da bir güvene ihanet aslında orada içermiyor. Orada ne var biliyor musunuz? Aşırılık evet var. Çünkü şeytan kartı aşırılık kartıdır zaten. Bir takım şeylere bağımlılık olabilir. Hani işte sigaradır, alkoldür, şudur budur, bunun gibi şeylere bağımlılıklar olabilir. Ya da neye bağımlılık olabilir biliyor musunuz? Tılsım sekizlisiyle işe, çalışmaya bağımlılık olabilir. Çünkü şurada aldığımız kartlar da zaten çok güzel. Ay çok fazla bilgi akıyor şu an. Sakin, neyse, sakin gideceğim. Ama ne dedim? Şuraya tekrar döneyim. Gerçekten hani bir insanın cephede silah arkadaşını olmasını isteyeceği birisi. Öyle söyleyeyim. Hani çünkü gerçekten burada sadakat, sabır, sebat, bencil olmama, kendini bazen belki bir insan için feda edebilme ya da bir amaç için feda edebilme, bunun gibi şeyler var burada. Ama işte kötü yanı ne? Kötü yanı ne? Bir şeyi sevdiğinde, bir şeyde anlam bulduğunda, sadece sevmek gibi de değil, bir şeyde anlam bulduğunda yani sonuna kadar ne bileyim işte bu insan bir sporcuysa mesela, profesyonel bir sporcu olsun. Ay yani kolunu bacağını kırana kadar, bir yerini sakatlayana kadar, yara alana kadar orada devam eder. Masa başı çalışan bir insan mı? Göz altları mosmor oluncaya kadar o ekrana bakmaya devam eder. Tam bir böyle Excel insanı. Burada çünkü şeytan kartının burcu Oğlak. Excel insanı. Alsın böyle Excel'de sürekli tablo yapsın. Bakın pratik hayatta nasıl tanıyabilirsiniz üzerinden. Buradan tanırsınız mesela. Her şeyinin kaydını Excel'de tutuyordur. Çok yüksek ihtimalle. Çok defterleri de vardır. Ama pratikliğe de ihtiyacı var ya, kesin Excel'de kayıt tutuyordur bu insan. Ben de öyleyim bu arada. Ben de her şeyin kaydını Excel'de tutan bir insan. O yüzden görünce tanıyorum. Görünce tanıyorum yani. Ve dediğim gibi çok aşırı aşırı bir insan. Bir işe bir kere başladı mı geçmiş olsun. Bitene kadar ve mükemmel olana kadar o işi bırakmayacaktır. Kimseye de bırakmayacaktır bu arada elindeki bir işi. İlla ben yapacağım, illa ben halledeceğim. O benim işim, ben yapmalıyım. Hani burada bakın dedik ya, çoban kartını aldık, shepherd kartını aldık. Shepherd deyince de aklıma hep şey geliyor. Lost izleyenler bilir. Oranın ana karakteri. Jack Shepherd. O bir doktor ve hani bir şekilde o düşen uçaktaki kurtulanların, işte o ekibin lideri olmak zorunda buluyor adam kendini. Her şeye o koşuyor, her şeyi o yapıyor. Hatta bazen ben sinir olurdum, ya bırak ya, sana ne ya, yapmayı ver derdim. Bir şekilde bir sorumluluk bilinci var çünkü. Burada da öyle bir durum var. Zaten o yüzden işte shepherd, o yüzden çoban. Çobanlık biliyorsunuz çok kutsal ve çok kadimdir bir meslek. Peygamberlerin mesleği aynı zamanda. Yol gösteriyor çünkü ya aslında. Öğretmenlik de yapıyor bir noktada. Haliyle
Böyle bir şey var. İlla ben yapacağım. Yani bir şekilde bu insan istemese de lider oluyor. İstemese de bir yerin başı oluyor. İstemese de kendisini bir şeylerin merkezinde buluyor. Ama aslında içten içe istiyor. Çünkü şu da var. Kimseye de o işi kendisinin yaptığı kadar mükemmel yapacaklarına kimsenin bunun inanmıyor. Mutlaka o yapacak, mutlaka o hesaplayacak. Bu yüzden de belki herkesten çok daha fazla çalışıyor. Çok çok daha fazla çalışıyor ama öyle mutlu oluyor işte. Öyle mutlu oluyor, öyle sakinleşiyor, öyle dinginleşiyor. Ve bu arada bu yaşadığı işte acılar, kayıplar, bunları kabulleniş sürecinde yasla başa çıkmasında da çalışması yardımcı olmuş olabilir. Mutluluğu çalışmakta, disiplinde bulmuş olabilir. Çalışmak dediğimde aklınıza sadece para kazanılan işler gelmesin. Ne bileyim işte gideyim sporla uğraşayım. Ne bileyim gideyim şu kadar saat yürüyeyim. Gideyim işte şunu yapayım. Şunu şuraya yetiştireyim. Hareketli de bir insan çünkü bu arada. Çok fazla seyahat de ediyor muhtemelen ama buradan şeyi de ben çok görüyorum. Koşu yapan. Hani vardır ya böyle bazı insanlar sabah 5'te çıkar koşu yapar. Koşuya çıkar. Bu insan öyle birisi. Değnek sekizisi, araba kartı. Zaten şurada Mars etkisini görüyoruz. Şurada yay etkisini görüyoruz. Haliyle çıksın koşsun, çıksın spor yapsın. Enerjisini de zaten atması lazım ya bir şekilde. Çıksın koşsun. Öyle bir insan yani. Ve dediğim gibi çok fazla seyahat ediyor olabilir. Böyle araba sürmeyi ama arabadan da ziyade bisiklet, motor, daha böyle nasıl desem tek başına olabileceği şeyleri sürmeyi de seviyor olabilir. Bakın araba kartında arabacının şevkine, mutluluğuna bakın. Çok mutlu. Normalde araba kartını o kadar mutlu görmeyiz biz o insanı. Daha böyle farklı bir ifade vardır yüzünde. Kendinden emin. Bu insanınki daha farklı. Daha farklı. Ben araba kartını seviyorum ya. Bir yengeç kartı. Tabii ben de bir yengecim. Belki o yüzden bilmiyorum ama nasıl desem bir şeyin öcünü alır gibi gerçekten insanın başarılı olması, zafere kavuşması, hakkı olan alması vardır çünkü. Kendinden belki geçmişte kaçırılan bir şeyi, kendinden gasp edilen bir şeyi alırsın, geri alırsın aslında. Ama bunda yeni bir yola çıkarak yaparsın bu arada. Geçmişte kaybolmazsın. Yeni bir yola çıkarsın. Sezgilerinle, aklınla, mantığınla, iradenle ve kalbinle çıkarsın. Çok fazla yengeç ve böyle ay etkileri vardır araba kartında. Haliyle diyorum ya, bu yüzden diyorum işte atlatmış. Hani gidip şurada bir aslan adam vermiyor bize. Onu verse atlatamamış deriz. Ama yok yani atlatmış her ne yaşadıysa. Ve bunda da dediğim gibi çok çalışmak, koşmak, ne bileyim işte spor yapmak, bedensel aktivite. Şu da bana çok şeyi verdi. Belki saatlere çok ilgisi olabilir. Aksesuar işte vesaire olarak. Ya da nedir o? Kürek çekme. Kürek çekme şeyi verdi bana çok. Çarkları adam böyle uğraşıyor bak koluyla çeviriyor. Kürek çekme ne bileyim böyle işte sabahın yine 6'sında 7'sinde Boğaz'da böyle küçük kanosuyla kayığıyla böyle kürek çeken spor yapan bir insan. Olabilir yani. Olabilir. Zaten burada asker ya da polisse mutlaka burada bir spor bedensel aktivite vardır. Ama değilse de dediğim gibi masa başı çalışan bir insansa da bunu çok fazla seyahat ederek ya da çok fazla spor yaparak telafi ediyor. Belli ki böyle dengeliyor. Sevmiyor öyle durmayı, oturmayı. Sürekli hareket halinde. Az uyuyor zaten muhtemelen. 4-5 saat falan uyuyordur. Çok uyuduğunu zannetmiyorum ben bu kişinin. Zaten burada mutluluk kartımız işte numarası 15 yine bakın o belki işte dedik ya şurada şeytan kartı da 15 bizim böyle takıntılı düşüncelerimizi anlatabilirdi. Kartın burcu dikkat edin bakın sembol konulmuş ikizler. Belki bir şeyleri böyle çok fazla düşünmekten, takıntılı bir şekilde düşünmekten mutluluğa giden yolu işte çok fazla şeyle meşgul olmakla. İşte bir şeyler öğrenmekle, araştırmakla, çalışmakla, sürekli bir şey üretmekle çözümlemiş olabilir. Böyle bir yerden geliyor. Evet.
Uçak seyahatlerini sevebilir. Bazıları için bu kişi tabii bir pilot da olabilir. Zaten burada değnek sekizini çok güzel ya. Hava yolu olarak çizmişler ki hava yolunu gösterir. Elektronik postaları da gösterir. Ve bir kupa altınımız var. Nostalji, hatıra, geçmişe özlem. Kendi geçmişine evet hani burada özlemek. Bakın anılara değer vermek var. Fotoğraflar ısınmış. Bu insan için de belki çok önemli olabilir. Ne bileyim böyle işte sahafları gezeyim, pasajları gezeyim, eski kitaplar alayım, eski fotoğraflar alayım, eski plaklar alayım. İkinci el eşyalar, antik eşyalar mesela bunları sevebilir. Yaşanmışlığı olan yerleri, yaşanmışlığı olan eşyaları böyle saklamayı, koleksiyon yapmayı sevebilir. Ama yine kupa altılısından dolayı işte çok iyi bir arkadaş olur. Çok iyi bir arkadaş olur ya. Dürüst, sadakatli bir insan olur. Ve arabayı anlattım. Tılsım sekizisi de dediğim gibi çok böyle detaycı bir şekilde çalışmak arkadaşlar. Müthiş detaycı bir insan olmak. Kendi el emeğimizi de görürüz. Halde böyle zanaat, bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak gibi şeylerden de bahsedebilir elbette. Peki. Şimdi nasıl, ne şekilde tanışabilirsiniz? Bunu soracağız. Burada sadece bu tanışma biçimlerine yönelik bir destem var. Onu kullanacağım. 3 kart almayı düşünüyorum. Hani konular birbirinden bağımsız aslında burada. O yüzden mesela hani kendinize uygun gelen senaryoyu seçebilirsiniz. Ne bileyim siz işte çok spor yapan bir insansınızdır. Burada da sporla, koşuyla ilgili bir şey gelir mesela onu alırsınız. Ama gidip de işte ne bileyim hiç bu kartlarda çünkü şey var işte atıyorum yemek kursu var. Hani yemek kursuna gitmeyen bir insansanız o gelirse onu almayın, diğerini alın. Tamam mı? Ama mesela ilk destede ilgili geldi birbiriyle. Öyle de olabilir tabii ki ama siz buradaki ihtimallerden kendi hayat senaryonuza uygun olanı alın. Bu kişiyle nasıl tanışabilirsiniz? İkinci deste bu. Müstakbel sevgilinizle nasıl tanışabilirsiniz? Ne şekilde tanışabilirsiniz? Grupça bir seyahat tecrübesi sayesinde başkalarıyla birlikte yeni yerler keşfetmek böyle bir bağ oluşturabilir diyor. Ve ne kadar evden uzak olunsa da ev gibi, yuva gibi hissettirebilir diyor. Zaten burada çok mesela seyahat yaptığını söylemiştik bu insanın. Belki gerçekten ne bileyim böyle bir turda tanıştığınız bir insan ya da illa böyle tur gibi illa bir yerleri gezen bir şey olmak zorunda değil tabii ki, daha küçük çaplı da olabilir. Bazen şeyi de görebiliriz işte hani insanlar bir araya gelip işte birlikte koşuyorlar, dağa çıkıyorlar, yürüyorlar ya. Ama bir şekilde gruplardan bahsetmiş. Birlikte yürüyen, hareket eden. Nasıl tanışabilir ikinci deste sahipleri bu kişiyle? İlgili geldi. İlgili geldi. Bakın ilgili geldi. At charity walk or marathon. Yani bir maraton koşusu olabilir ya da böyle ne derler ona? Zihnim durdu. Özür dilerim. Hayır işi. Hayır işi koşuları olur ya. Bir şeye dikkat çekmek için yürünür, koşulur. Hani böyle işte maratonlar olur, koşular olur. Ve bakın benziyor yine işte. Grup halinde ne demiştim az önce de hani dağa çıkma, yürüme gibi şeyler olur ya, ondan bahsetmiştim. Burada ne demiş? İyi bir amaç için böyle bir davaya katılmak sana böyle nasıl tarif edilir? Senin böyle kararlılığını ve senin kalbini yani yüreğini taşıyan, onu paylaşan bir insanla tanışmanı sağlayabilir diyor. Demek ki bu insanla ortak böyle amaçlarınız olabilir. İnsanlığa faydalı olmak konusunda belki de. Ve son bir kart alayım hadi. Nasıl, ne şekilde tanışabilirsiniz bu kişiyle? İkinci deste. Verdiğim örneğin gelmesi. Yemeğe dair böyle ortak paylaşılan bir ilgiyle. Yemek kursu olabilir.
gıda festivali olabilir. Ya da ne demiş, böyle yemekler, favori yemekler hakkında bir sohbet olabilir. Ve bu tatlı bir şeye yol açabilir demiş. Yani illaki bir yemek kursuna gitmeseniz de mesela işte konuşuyorsunuz. Ya işte ben şunu çok severim. Öyle işte ben Kore yemeklerini çok severim. Aa öyle mi, ben de işte Asya yemeklerini çok severim. Aa şurada da bir yer açılmış. O zaman gel senle de gidelim gibi mesela olabilir. Hadi deste altına da bakalım. Trivia Night. Trivia'ya Türkçe'de de mi trivia diyorlar? Tam çünkü Türkçe'de karşılığını bilmiyorum. İlgilendiğim bir şey değil çünkü açıkçası. Böyle hani oyun geceleri falan oluyor ya. Ne demiş? Böyle paylaşılan bir sevgi. Ne için? Bilgi ve eğlence için. Hani işte ne bileyim oyun geceleri oluyor ya bazı yerlerde falan. İnsanlar geliyorlar. Şu nedir, bu nedir? Bu aralarda şey çok popüler. İşte ne bileyim yaprak dökümü quiz night. Aşk-ı Memnu quiz night. Yani onun gibi şeyler, belki böyle bir toplu. Ama hep böyle bir topluluk çıkıyor, onu söyleyeyim. Toplulukların olduğu bir yer. Bir kısmınız için daha böyle işte hayır işleri vesaire gündemde olabilir. Belki bir kısmınız için de daha böyle işte eğlenceyi içeren, yemekleri içeren konular gündemde olabilir. Kendi hayatınızda alın, uyanı dediğim gibi alın. Olur mu? Kendi hayatınız hangisine girebilirse, hangi ortamda bulunabilirseniz. Evet, ikinci deste. Sizin açılımınız da böyleydi. Umarım ki sevmişsinizdir açılımı. Sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazabilirsiniz. Siz hangi konuları görmek istersiniz açılım olarak. Ve tabii ki sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz videoları, izleyebileceğini düşündüğünüz. Sonraki açılımlarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar. Üçüncü desteği böyle filimizi seçen arkadaşlar. Hadi bakalım. Fil gibi güçlü hafıza olabilir. Neden olmasın? Belki de bu kişi öyledir. Şimdi ben karıştırırken siz de niyet alabilirsiniz. Üçüncü desteği seçen arkadaşların en yakın süreçte sevgili olacağı kişi nasıl birisi? Üçüncü desteği seçen arkadaşların en yakın süreçte sevgili olacak kişi nasıl birisi? Hadi bakalım. Kupa üçlüsü, ölüm kartı, ay kartı, değnek onlusu, kupa kraliçesi, değnek kralı, kupa ası. Ya bugün biraz açıkçası bütün desteler benziyor birbirine. Onu söyleyeyim. Eğer hani bu deste ve diğer başka bir deste arasında kaldıysanız dinleyebilirsiniz. Yani çünkü biraz benzer konular görüyorum açıkçası. Tabii ki birebir aynı değil ama bir benzerlik var. Ama yine de bu deste daha farklı, onu söyleyeyim. Bayağı farklı hatta. Sadece bir iki benzerlik var ama onun haricinde çok farklı. Aa, burada da hava balonu gelmiş. Birinci destede de gördüm ben bunu. Uçan balon, hava balonu. Ne diyorduk buna? Zihnim durdu. Ve Kapadokya'dan bahsetmiştim. Hatta burada bakın işte adam böyle şarap içiyor. Kapadokya'nın da meşhur diyebiliyorum. Hiç hani Kapadokya'ya gitmedim ama. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Hani sadece Kapadokya ve Nevşehir değil. Belki çevresindeki böyle minik diğer şehirlerimiz. Hani belki bu insanla ilgili önemli olabilir. Ya da hani Türkiye içerisinde olmak zorunda değil tabii ki. Başka iller, başka işte ülkelerde de hava balonu, uçan balon önemli olabilir bir şekilde bu insanla bağlantılı olarak. Belki de Instagram'da böyle bir resmi vardır. Facebook'ta böyle bir resim, profil resmidir. Neden olmasın? Üçüncü destenin en yakın süreçte sevgili olacağı kişi nasıl birisi? The Patron. Mentörlük ve finans demiş arkadaşlar. Mentörlük ve finans. Patron dediği hani böyle patronluk nasıl tarif etsem? Patronaj diye bir terim vardır tarihçilikte. Biraz onunla ilgili hani birilerini böyle korumak, kollamak, geliştirmek. Hatta şeyden biliyorsunuz ya, bilirsiniz tabii ki. Patreon mesela işte buradan geliyor ya.
destek oluyorsun hani o kişinin işte içerik üretmesine. Bu da onun gibi yani. Paradan, parayla ilgili şeylerden anlayan insan. İnsanlara yön gösteren biri. Girişimci falan olabilir bu insan. Nasıl birisi? Üçüncü destenin en yakın süreçte bu sevgili olacak kişi nasıl birisi? Şekil değiştiren, shapeshifter yani. Farklı bilinç seviyelerinde dolaşma becerisi, her şeydeki potansiyeli görme yetisi, tam bir girişimci. Bu kartın olumlu yönü, gölge yönü de var. O andaki kişisel gündemimize hizmet eden herhangi bir imgeyi yansıtmak demiş. Biraz bu insan. Potansiyel, hani ne derler, yetenek avcısı deriz de böyle. Bir yerde bir potansiyel varsa görüyor. Görüyor ve alıyor. Hani böyle bazı insanlar vardır. İşte borsadan çok iyi anlar, kripto paradan çok iyi anlar, çok akıllı yatırımlar yapar, çok akıllıca al-satlar yapar. Ne bileyim, değerlenecek bir şeyi 5-10 sene önceden görür. Bu kişi öyle birisi. Bu kişi öyle birisi. Parası da olan biri ama sadece görmüyor yani, değerlendiriyor da belli ki, parası olan biri, iyi para kazanan biri bu kişi. Nasıl birisi? Üçüncü destenin en yakın süreçte sevgili olacağı bu kişinin nasıl birisi? Soğan korunma, protection. Kartın burcu Koç arkadaşlar. Bakın burada burcu var. 9 numaralı kartımız. Ay görünüyor değil mi? Bir an niyeyse görünmüyor diye bir şeye kapıldım. Tamam. Görünüyor. Peki. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle gördüğüm burç etkilerinden başlayayım ama tabii ki bunlar hani bu insanın burcu budur anlamında değil. Bunların karakterlerini düşünün, özelliklerini düşünün. Çünkü hepimiz o burçlardan bir parça taşıyoruz öyle ya da böyle. Yengeç, akrep, balık gelmiş. Bakın yengeç, akrep, balık yan yana gelmiş. Kupa üçlüsü ölüm, ay kartı çünkü. Yay burcu, yine yengeç burcu. Aslan burcu. Bir de kupa asımız var. Aslar daha böyle o elementin saf halini gösteriyor. Haliyle yengeç, balık, akrepten herhangi biri zaten olabilir. Bir de ne demiştim? Bir koç burcumuz var. Şimdi girişimci bir insan ve çok aslında öncü de bir insan. O çok belli ya. Hani şu çok dikkatimi çekti de arkadaşlar. Şöyle yapayım. İşte burada bir anaokulu öğretmeni görüyoruz mesela. İşte taçlar yapıyor, bakın öğrenciler için taçlar yapıyor, hazırlıyor. Burada bir aşçı görüyoruz, böyle işte malzemeleri karıştırıyor. Bir şef, belli ki şef. Burada bakın böyle bir inşaat mühendisi gibi, çünkü dikkat ederseniz işte burada bir kalemi var. Gözlükleri var. Ama bir şekilde sırtlanmış ve İnşaatta görev alıyor. Hatta başkalarının yerine, çünkü sorumluluğa girmek kartıdır biraz. Değnek onlusu. Haliyle çok burada inisiyatif alan, kendi başına iş yapan, başkaları için ön açan, kapı açan bir insan var diyebilirim. Çok bu kısım dediğim gibi çok dikkatimi çekti. Ama şuradan başlayalım. Kupa üçlüsüyle açıyoruz. 3 kız arkadaş güzelce vakit geçiriyorlar ki bu öyle bir karttır. Hani kutlamalar, arkadaşlar, arkadaşlıklar bizim için bunlardan bahseder. Haliyle belki sevdiği insanlara, özellikle arkadaşlarına, arkadaşlıklarına çok değer veren biri olabilir. Zaten burada da bir protection kartımız var. Hatta hani patron kartını anlatırken dedim ya, işte mesela bir şey üreten, içerik üreten, bir değer üreten insanı işte koruyan, kollayan, maddi destek veren kişi diye. Burada da bakın koruma kartımız var. Zaten bir koruma şeyi çizmişler, bir tılsım gibi bir şey yapmışlar. Belki arkadaşları, yakın çevresi ya da kardeşleri konusunda çok korumacı bir insan olabilir.
Arkadaşlarını çok kardeşi gibi gören bir insan olabilir. Hele bir de burada işte kız kardeş teması vardır kupa üçlüsünde. Kız kardeşleri varsa bu kişinin, kendisi erkek olsun kadın olsun önemli değil. Siz de erkek ya da kadın olabilirsiniz, hiç önemli değil. Bu insan belli ki arkadaşları, kardeşleri gibi konularda çok çok hassas ve belli ki onları korumayı seven birisi. Aynı zamanda sosyal bir insan olduğunu anlıyorum. Çünkü kupa üçlüsünde gerçekten böyle dışarıda olmak, bir şeyleri kutlamak, insanlarla bir araya gelmek, işte doğum günleri, mezuniyetler, kutlamalar, doğumlar gibi gibi konulardan bahsedildiği için. Tabii şu da var, hayatında kutlamaya değer şeylere de sahip olan birisi, bunu da söyleyebiliriz. Çünkü kupa üçlüsünde aslında biraz böyle bir hasadın bereketini kutlamak da vardır. Hani verimli bir yıl geçirdik, bunu kutluyoruz gibi bir konu da vardır orada. Klasik tarotta dikkat ederseniz bal kabakları vardır etraflarda. Bir de fili seçmiştiniz, yani ben böyle biraz sezgisel yerleştirdim açıkçası sembolleri, destelerin üzerine, hani rastgele yapmadım. Şöyle bir baktım hangisi hangisine gerçekten gitmeli diye, bir anlamı olsun diye biraz seçtim. Ve fil bizim için bağlardan bahseder arkadaşlar. Hani deriz de işte fil gibi güçlü bir hafıza. Filler kendi kabilelerine, kendi ailelerine, atalarına sadıktır. Filler çok sadıktır, çok sadakatlidir. Aile bağları, aile kavramı filler için çok önemlidir. Çoğu destede de böyle mesela fil gördüğünüzde genelde aileden bahsedilir. Haliyle dediğim gibi bu insan için aile, ama özellikle de kendisinin ablalık ya da abilik yaptığı aile önemlidir. Şey değil burada, çünkü sadece işte ne bileyim anneme babama, büyük anneme, ne bileyim dedeme, neneme diye çok değer veriyorum değil bence bu insanın meselesi. Kardeşleri önemli. Varsa işte ablası, abisi, belki onlar önemli, ama kupa kraliçesine yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Kupa kraliçesi bir annedir. Anne gibi bir kadındır. Tam zaten yengeç kadını. Herkese ablalık yapar, çevresindeki. Ablalık, hatta işte annelik yapar. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Hani bu insan da şöyle yapayım. Kendi çevresindeki insanlara ya böyle hani abilik, babalık yapmaya çalışıyor, ya da işte kadınsa ablalık, annelik yapmaya çalışıyor. Onların böyle her problemini kendi problemiymiş gibi böyle önemsiyor. Çok empati kabiliyeti çok yüksek bir insan. İnsanları çok seven bir insan. Kendi sevdiği insanlara, kendi yakınlarını çok seven bir insan. Ve bu yüzden de dediğim gibi birilerini korumak için elinden geleni yapıyor olabilir. Bu da biraz maalesef hani değnek olmasıyla kendisini de aşan sorumlulukları üzerine almasına sebep oluyor olabilir. Aman herkesin yardımına koşayım. Aman işte şuraya da ben yetişeyim. Ve haliyle hani haddinden fazla sorumluluk alan bir insana dönüşüp biraz stres yaşıyor olabilir. Strese bağlı sağlık sorunları yaşayan bir insan da olabilir keza. Burada da şey dikkatimi çekti, sağlık deyince ölüm kartında dikkat edin, kızı burada görüyoruz. Aynada da böyle röntgenini görüyoruz. Sağlık sektöründe çalışan bir insan da olabilir bu arada. Çünkü ölüm kartı işte akrep burcu olduğu için böyle bazı konulara neşter atmak, deşmek, deşelemek, ameliyatlar gibi konuları gördüğümüzden, yani evet belki de bu insan sağlık sektöründe çalışan bir insan da olabilir tabii ki. Ama genel olarak korumayı içeren, kollamayı içeren ya da işte girişimleri içeren işler de yapabilir. İşte kimisi öğretmendir. Hepiniz, çünkü yani kaç bin kişi izleyecek. Hani kiminiz de bu gerçekten bir öğretmen olabilir. Bazıları için belki gerçekten de bir şef, bir aşçı. Bazılarında bakın işte inşaat sektöründe çalışan birini görüyoruz. Dediğim gibi koruma etkisinden dolayı doktorluk, şifa ile ilgili konular evet olabilir, ama işte bir girişimcilik, bir patronluk olduğu için de patronluğu, bu arada patron kartından dolayı söylemiyorum aslında. Değnek kralından dolayı söylüyorum. Değnek kralı bir patrondur. Değnek kraliçesi bir patroniçedir. Değnek kralı da bir patrondur. Kendi işini yapan insanları görebiliyoruz. Hatta burada böyle kupa aslında çok hayatın keyfini çıkaran bir çocuk görüyoruz ya. Aklıma böyle şeyler geliyor. Tur şirketleri, turizm, rehberlik. Hayatta biraz daha hani hem gezeyim göreyim hem kendi işimi yapayım ama iyi de para kazanayım. Bunu yapan insanlar olabilir mesela burada.
Hani sizin partneriniz olarak, hani siz değil tabii ki de, karşı taraf olarak. Hani biraz daha böyle hem gezeyim, tozayım, hem işte hayatın tadını çıkarayım, yeni yemekler tadayım, yeni yerler göreyim. Ama hem de işte bundan para kazanayım diyen, biraz böyle keyfine düşkün insanlar da görebiliriz. Ama şu bir gerçek, çok da çalışıyor. Yani maddi durumu iyidir gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi daha böyle girişimci bir kişilik. Hemen bir potansiyel görüyor, gidiyor, değerlendiriyor. İşte belki kimsenin bilmediği hisseleri satın alıyor. Kimsenin bilmediği şeylere yatırım yapıyor. Evet, çok çok çalışıyor. Aşırı çalışıyor ama karşılığını da belli ki maddi olarak alıyor. Şimdi şuraya tekrar dönecek olursam, hani genel bir yorumunu aslında yapmış oldum ama detay detay gideceğim tabii ki yine. Dediğim gibi sevdiği insanlar, yakın halkası, kardeşleri ya da işte böyle yakın arkadaşları çok önemli. Ve hemen bunun yanında bir ölüm kartı, sonra da bir ay kartı alıyoruz. Yine de biraz ama kendiyle yüzleşmek zorunda kalmış olabilir. Çünkü ölüm kartı bizim için bir dönüşüm kartıdır. Evet, bitişler ve başlangıçlardır. Ama burada mesela kızın saçlarını kestiğini, artık farklı bir kimliğe, farklı bir kişiliğe girdiğini ve aynaya baktığında da kendinin içini, bakın, kemiklerini gördüğünü görüyoruz. Ay kartında da bizim bilinç dışımız vardır, korkularımız vardır, yüzleşmek istemediğimiz ama yüzleşmemiz gereken gölge yanımız vardır. Haliyle ben burada belki de gerçekten bu arada arkadaşları dolayısıyla ya da kardeşleri dolayısıyla kendini keşfetmiş, kendini keşfetmek zorunda kalmış, kendiyle yüzleşmek zorunda kalmış bir insan görüyorum. Hatta dikkat edin, ay kartındaki kızlar, buradaki kızlar bakın. Görüyor musunuz? Bu kız, bu kız, bu kız da şu kız. Dışarı çağırıyor. Hadi hadi gel diyor, gidelim diyor. Ama bu kızın köpeği de kızıyor sanki ona. Köpek orada içgüdü arkadaşlar. Hani bizi uyaran o içgüdülerimiz, sezgilerimiz. Acaba şunu düşündürdü mesela, bir arkadaşı ya da kardeşi yüzünden bu insan mesela sıkıntılı bir şey mi yaşadı? İstemediği olumsuz bir durumun içinde mi kaldı? Bazıları hani şunu da yaşamış olabilir tabii ki. Çok güvendiği bir arkadaş acaba ihanet mi etti? Dediğim gibi ya arkadaş ya kardeş, ama yani o çok belli gelmiş artık. Belki işte güvendiği bir arkadaşı ihanet etti ya da güvendiği bir arkadaşı yarı yolda bıraktı gibi düşünebilirsiniz. Ama bu arkadaş dolayısıyla da ya da kardeş artık hani kendi gerçeğiyle de yüzleşmek durumunda kalmış. Kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmış. Ve belki kendini de korumayı öğrenmiş olabilir belli noktalarda. Ama şu bir gerçek, bu insan için kariyeri, iş hayatı, öncelik. Birinci öncelik o. Hani ikinci öncelik belki gerçekten arkadaşları ya da işte kardeşleri dediğimiz. Ama birinci öncelik gerçekten işi, gücü, kariyeri. Değnek konusu budur çünkü, yani kişinin gerçekten gündemi, önceliği, hayatını belki bağladığı yer işidir. Bu yüzden de çok yoğun çalışır, herkesin yerine yük altına girer, stres altına girer. Ama şu da var, bakın kupa kraliçesi sevdiği işi yapıyor. Ne kadar severek yapıyor işini, bir anaokul öğretmeni ve o taçları hazırlarken ne kadar mutlu. Çocuklar için, çünkü öğrenciler için hazırlıyor. Haliyle işini bebeği gibi gören, işini çocuğu gibi gören bir insan olabilir. Ki öyledir de zaten, hani senin işin, projen değil mi? Senin bebeğindir. Çünkü senin ürettiğin bir şeydir o. Senin ürettiğin bir şeydir. Senden gelen bir şeydir. Haliyle ya gerçekten burada kendi işinin patronu birini görebiliriz. Mesela işte burada da şefliği görüyoruz ya. Özür dilerim, boğazım biraz acımaya başladı. Su içip geldim. Hani dedim ya, burada işte bir şefi görüyoruz. Ya belki böyle ne bileyim, kendi böyle küçük kafesini açan, kendi işte küçük bir lokanta açan bir insan olabilir mesela. Şey çok popüler bu ara, onu çok görüyorum. Hani kendi burger dükkanını açanlar, kendi pizzacısını açanlar, kendi dönercisini açanlar. Onlar çok popüler olmaya başladı. Belki işte böyle kendine ait küçücük bir dükkanı var mesela. Ve diyor ki yani bu iş benim bebeğim. Benim ilk göz ağrım. Ve ben hani varımı yoğumu bu işe koydum. Çok da seviyorum. Çalışıyorum. Üretiyorum. Böyle bir insan olabilir yani gerçekten.
Tabii ki diğer o saydığım meslekler de olabilir ama ya bir kısmınız için mesela bu böyle bir insan. Çünkü burada da bir kupa asımız var. Sevgiyi, aşkı, evet seven bir insan. Hani şu an hayatımda öncelik olmayabilir bu arada. Çünkü dediğim gibi başka öncelikleri var, özellikle iş. Ama şu da bir gerçek. Kupa ası ve kupalar aslında hani su elementi taşıyan şeyler üreticilik, yaratıcılık içerir. Kupa kraliçesi de öyle zaten. Kupa üçlüsü de öyle aslında. Haliyle yine aslında sevdiği işi yapan, hayattan manevi olarak haz almayı bilen, manevi olarak tatmin olmayı bilen, sevdiği şeyleri yapan ve sevdiği şeylere zaman ayırabilen bir insan belli ki. Hani evet çok mesela yoğun çalışıyor. Tamam, diyelim ki 11 ay boyunca yoğun çalışıyor ve belki her sene bir ay böyle müthiş kendine bir tatil programı yapıyor. Seyahat ediyor, bir yerlere gidiyor, geziyor, görüyor. Kendini de o noktada bence ihmal etmiyor. İhmal etmiyor. Ama belki çok böyle ciddi ilişkileri olmamış olabilir. Çünkü dediğim gibi öncelikleri hep başka yerlere savrulmuş. O yüzden ciddi ilişkileri henüz çok olmamış olabilir. Hani daha işte ne bileyim 1-2 sene sürmüş olabilir en belki uzun ciddi ilişkisi. Yani çok öyle ağır ilişki hikayeleri beklemiyorum bu insandan. Bu insanın ağır hikayeleri daha böyle arkadaşlıklar, kardeşlikler üzerine. Ama dediğim gibi bakın ne kadar zevk alıyor hayattan. Ne kadar mutlu. Yaşamayı seviyor. Gerçekten seviyor. Ve bu yaşamı da en güzel şekilde yaşayabilmek için elinden geleni yapıyor. Girişimci, başlatıyor. Bakın ne demiştik? Finans, mentörlük. Belki başkalarına da yol gösteriyor mesela. Atölyeler yapıyor. Öğretmense de yapabilir. Şefse de yapabilir. Değil mi? Evet. Atölyeler yapan bir insan. Ne bileyim belki bu insan işte bir sanatçı. Belki işte ressam. Resim atölyesi yapıyor mesela. Ya da işte gerçekten böyle işte okul öncesi öğretmeni. Çocuklarla atölye yapıyor gibi düşünebiliriz. Ve ne demiştik? Farklı bilinç seviyelerinde dolaşma becerisi. Her şeydeki potansiyeli görme yetisi. Haliyle bir şeye baktığında hani işte mesela yine aşçı olduğu için oradan örnek verelim. İşte biz bakıyoruz mesela diyoruz ki un var, su var, tuz var. Yani bununla ne yapılır? İşte sadece belki hamur yapılır diye düşünüyoruz. Ama belki bu insan ona baktığında çok farklı bir yemek, çok farklı bir tarif görüyor belki de. Hani böyle heykeltıraşlar öyledir ya. Biz taşa bakınca taş görürüz, onlar o heykeli görür. Onun gibi sanki dediğim gibi bir şeye baktığında bunu nasıl en iyi şekilde değerlendiririz? Nasıl buradan bir değer üretebiliriz? Bunu gören bir insan. Bunu gören bir insan. Başka bakıyorum. İyi bir dinleyici bu arada. Kupa kraliçesi çünkü iyi bir dinleyicidir. Ve belli ki bu yüzden bu insan da iyi bir dinleyici. Bazılarında şeyi görebiliriz. Terapistleri, psikologları, psikiyatrları da görebiliriz. Zaten sağlık ve şifadan da bahsetmiştik ya. Hani bu insana mesela gelip insanlar çok dert anlatıp, zaten burada da bir mentörlük kartımız vardı, mentorship. Çok böyle dert anlatıp ya işte senin yanında rahatlıyorum, sana her şeyi anlatasım geliyor, sen çok güvenilir bir insansın, sen gerçekten beni çok iyi anlıyorsun. Belki de bu yüzden işte arkadaşlarına dedik ya, böyle annelik babalık yapan, arkadaşlarına ablalık abilik yapan bir kişi olabilir. Çünkü dinliyor, çözüm de üretiyor zaten. Mesela kendi yakın çevresini hep böyle işte çalıştıkları yerlere bu insan koymuş olabilir. Çok garip bir örnek olacak ama ya ona işte şurayı biz soktuk. Onu işte oraya ben götürdüm. Ona dedim ki sen şu işi yap. Ben o fikri verdim. Sürekli fikir üreten de bir insan. Hani tam diyorum ya, böyle girişimci kafası, sürekli fikir üretiyor. Sen bunu yap diyor, ben bunu yapayım diyor. Sürekli böyle bir insan belli ki. Şimdi şeyi ilave edeceğim. Belki bunu alınca da bazı yorumlar gelir. Çünkü gördüğüm her şeyi anlattım. Ama belli resimleri falan gerçekten seviyor olabilir. Bakın duvarda resimler var. Göstereyim. Ve kupa asında da bu arada şifa ve iyileşme konusu vardır. Burada da işte korumaya aldık ya. Soğan biliyorsunuz çok şifalı bir besin. Ne bileyim işte öksürük için, şu için, bu için böyle antibiyotik niyetine de böyle soğan, sarımsak tüketilir ya. Onu da görüyorum yine hani ne derler ona, şifa verme dedik ya, işte doktor olmak ya da işte psikolog olmak. Ya onlara çok müsait. Ya da çevresini koruyan, kollayan kişi olmak.
Evet. Peki bu arkadaşlar, bu elimdeki deste tam böyle şey destesi. Bir insanla nasıl, nerede tanışırsınız destesi. Partnerle tanışma destesi. Birbiriyle çok ilgili kartlar da var. Birbiriyle çok bağımsız kartlar da var. Siz kendi hayat hikayenize en uygun olanı alın. Ben en az 3 kart seçeceğim. Belki deste altındaki mesajı da alırız. O 3 ihtimalin 3'ü de olacak anlamında değil, tamam mı? Siz kendinize uygun olanı alın. İşte kimisine çünkü işte mesela yemek kursu geliyor. Kimisine maraton koşusu geliyor. Hani siz yemek kursuna gidebilecek bir insansanız onu alın. Gidip maratonu almayın. Kendinize uyanı alın. Ama ilgili de gelebilir dediğim gibi. Belki de 3 kartla ilgili gelecektir. Hadi bakalım. 3. desteği seçenler. Bu next partnerle nerede, nasıl tanışıyorsunuz siz? Cooking class. Yemek kursu. Yemek kursu. Direkt geldi bakın. Bazılarınız için belki gerçekten böyle. Ne demiş? Yan yana diyor. Yemek hazırlamak şeyi açığa çıkarabilir. Belki de işte birbiriniz için en mükemmel tarifsinizdir. Baksanıza. Çevirmeye çalışıyorum bir taraftan. En yakın çeviri bu. Bir insanla yan yana yemek hazırlamak belki de böyle birbirinize en çok uyan tarif olduğunuzu ortaya çıkarabilirdi de. Peki yemek kursu, yemekle ilgili şeyler, yemek atölyesi olabilir. Başka? 3. deste sahipleri bu kişiyle nasıl tanışabilir? Böyle kamuya, topluma hizmet içeren bir olay arkadaşlar. Bakın burada mesela ağaç dikiyorlar, çöpleri temizliyorlar, çevreyi temizliyorlar, şişeleri topluyorlar geri dönüşüm için. Demiş ki hani topluma birlikte katkı sağlamak sizin için özel olacak birisiyle de aranızda bir uyum ortaya çıkarabilir. Yani illa böyle hani işte temizlik yaptık, ağaç diktik gibi de düşünmeyin. Belki gerçekten topluma bir şekilde katkı sunan bir şeyde birlikte yer almak. Artık hani bu her neyse. Ne bileyim, belki birlikte bir hayvan gördünüz, kurtardınız. Ya da işte bir yerde gerçekten işte çöp topluma işte etkinliğine gittiniz. Ya da işte farklı bir şey. Tamamen farklı bir şey ama topluma katkı sunan bir şey. Belki kan bağışlıyorsunuz. Bu da topluma bir katkı ya işte. Mesela gittiniz, kan bağışlıyorsunuz. Orada da kan bağışlayan başka biri. Ya da belki direkt kan alan kişi olabilir. Yani niye olmasın? Herhangi bir topluma katkı sağlayan bir olay olabilir. Bir tane daha alalım. 3. deste sahipleri bu kişiyle nasıl tanışıyorsunuz? İlk destede de görmüştük bunu. Bir festival ya da böyle bir geçit töreni. Hani toplumsal olarak olan toplumsal kutlamalar arkadaşlar. Ne bileyim işte hani 29 Ekim'de işte her yer çok coşkulu oluyor. Ne bileyim işte 30 Ağustos daha yakında şu an. İşte 30 Ağustos'ta belki geçit töreni işte oluyor. Orada tanıştığınız bir insan. Ne bileyim belki böyle hani yine işte özel günlerde işte Anıtkabir'e gittiniz. Ya da işte farklı bir şey ya, tamamen farklı bir şey de olabilir tabii ki. Hani konserlerde olabilir çünkü konser de daha hani festivalin ruhuna uygun bir şey. Konser gibi bir ortam da olabilir, onu da düşünebilirsiniz. Eğlenceli bir yer, insanların toplandığı eğlenceli bir yer. Sanki böyle 3 farklı konu aldık değil mi? 3 farklı tema oldu. Dediğim gibi siz kendinize uygun olan ortamı alın buradan. Hadi deste altına da bakalım. Bunu 2. destede mi görmüştük? 1'de mi? 2'de gördük sanki, emin değilim. 2'ydi sanki. Bir yanlış anlaşılma sayesinde. Çünkü ne diyor? Bazen yanlış anlaşılmalar böyle komik ve garip bir durumu doğurabilir. Bu hani durumda daha belki açık, daha güzel bir diyaloğa, konuşmaya götürebilir. Belki işte hani hep böyle toplum içinde ya bunlar. Orada bulunurken bir şey oldu. Birbirinizi yanlış anladınız. Belki komik bir an paylaştınız. Ve o sayede konuşmaya başladınız. Ay, gözüme öyle şey geldi. Akbil. Otobüse biniyorsun. Akbilin yok. Biri sana yardım ediyor ve o insanla konuşmaya başlıyorsun. Bu tabii ki çoğunluk değil ama aranızdan belki 1-2 kişi böyle tanışacak olabilir. Bilmiyorum. Çok geldi şu an o. Bu tarz bir şey olabilir yani.
Ama dediğim gibi yani en az 3 farklı konu aldık. Kendinize uygun olabilecek ortamı düşünebilirsiniz. Derseniz ki evet ben zaten yemek kursuna gitmeyi seven biriyim. Belki oradasınız. Ya da işte ya evet ben hani böyle gönüllü olarak çalışıyorum, işte hizmet ediyorum topluma. Belki işte orada tanışıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Evet. Böyle. Üçüncü desteği seçen arkadaşlar. Sizin açınız böyleydi. Koruma, kollama. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, belki beğeneceğini düşündüğünüz başka arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Mutlu edersiniz beni. Ve tabii ki yorumlarda sizde görmek istediğiniz açılım konularını, videoları yazabilirsiniz. Dediğim gibi dikkate alıyor olacağım. Hani sürekli peş peşe aynı konuyu yapmamak şartıyla konuları ayrıca o şekilde çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.